Night Online'a yeni başlayanlara özel serimize hepiniz hoş geldiniz dostlar. Tadında videolar yapmayı planlıyorum. Çok uzun olmayacak ve öğretici içerikler olacak. Bunları mizahla birlikte harmanlamayı hedefliyorum. Umarım memnun kalırsınız. Keyifli seyirler dilerim. Kullanıcı adı ve şifremize girdikten sonra karşımıza ilk giriş ekranı geliyor. Kullanıcı adı ve şifre oluşturabilmek için tabii ki öncelikle üye olmanız gerekiyor. Bu işlemler kolay olduğu için ayrıca değinmeyeceğim. Night Online'ın kendi sitesinden bu işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Üye olduktan sonra kullanıcı adı ve şifremize giriş yapıyoruz. Hemen ardından karşımıza oyunun sunucuları geliyor. Burada dilediğiniz herhangi bir sunucuya giriş gerçekleştirebilirsiniz. Örnek olabilmesi açısından Gordion sunucusuna giriş gerçekleştiriyorum. Giriş ekranında Elmorad ve Karus olmak üzere bizi iki farklı ırk karşılıyor. İnsanları temsil eden Elmorad ırkı ve orkları temsil eden Karus ırkı mevcut. İki ırkın birbirlerine karşı herhangi bir avantaj veya dezavantajları bulunmuyor. Sadece görüntü ve hikayeye katkıları mevcut. Tamam mı lan, uzatma. Burada örnek olabilmesi açısından Human yani Elmorad ırkını seçerek giriş gerçekleştiriyorum. Create karakter diyerek karakterimizi oluşturuyoruz. Karakterlerimizi 5 ana sınıf üzerinden işleyeceğiz. Bunlardan 5.'si olan Kuryan karakteri pek oynanan olmayan ve sevilmeyen bir karakter. Night Online'ın 4 temel karakterinden sonra çıktı ve çok tutulmadı. En azından benim tarafımdan çok tutulmadı ve ben çok sevmiyorum. Bu yüzden karakterleri anlatırken tüm karakterleri tek tek video çekeceğiz ve alt sınıflarını ayıracağız. Detaylıca konuyu işleyeceğiz ancak Kuryan için böyle bir video gelmeyecek. Bu yüzden Kuryan'ın üzerinde çok fazla durmadan geçeceğim. İşte gidiyorum bir şey demeden. İlk karakterimiz Warrior yani savaşçı. Dayanıklılığı yüksek, stabil hasar veren düz bir karakter. Genel olarak bireysel olarak oynanılan bir karakter değildir. Tabii ki dilerseniz oynayabilirsiniz ancak takımıyla birlikte hareket ettiğinde mevcut performansı en üst seviyeye ulaşmaktadır. İkinci karakterimiz Rogue, okçu ve asas olmak üzere iki ana sınıfta ayrılıyor. İsterseniz Rogue karakterine yay takarak uzun menzilli skill'ler kullanabilir ya da 2 adet bıçakla birlikte suikastçı tarzıyla oynayabilirsiniz. Bu tamamen sizin oynayış stilinize kalmış. İkisinin de birbirine karşı avantaj ve dezavantajları var. Solo oyuncuların en çok tercih ettiği karakterler arasında karakterin genel özellikleri mobilitesinin yüksek olması, bireysel olarak birçok yeteneğinin kendi başına hayatta kalabilecek potansiyelde olmasından geliyor. Bu yüzden solo oyuncuların tercih ettiği karakterler arasında yer alıyor. Üçüncü karakterimiz Mage yani büyücü. 3 elementi kontrol eden bir karakter. Ateş, su, toprak, tahta. 3 ana sınıfta işleyebiliriz. İlki ateş, ikincisi buz, üçüncüsü elektrik olmak üzere ayrı ayrı yetenekleri bulunmakta. En yüksek hasarı ateş elementinden alabilirsiniz. Buz ve elektrik aynı hasarı verir ancak ikisinin birbirine karşı farklı işlevsel özellikleri var. Buz kullandığınız zaman rakibi yavaşlatabilir ya da elektrik kullandığınız zaman kendi mobilitenizi arttırabilir ve rakibi kitleyebilirsiniz. Yüksek hasar çıkartıp yüksek hasar yiyen bir karakterdir. Zayıf olduğundan dolayı mesafesini koruması gerekiyor. Ancak bunun detayları başka bir videonun konusu. Yüksek hasarlarla birlikte benim en sevdiğim karakterlerden birisidir. Dördüncü ve son karakterimiz Priest. Priest destek ve atak olarak iki ana sınıfta oynanabiliyor. Aslında kendi içerisinde birçok sınıfa ayrılan bir karakter ve diğerlerine göre birçok detayı var. Çünkü kendisini ve takımını güçlendirirken Bunlar bize komutanım. rakibi zayıflatma özelliklerine sahip. Allah'ım ne olur sen onun canını. Kesinlikle her partide en az 2 adet Priest bulunur. Destek olmak üzere bulunuyor tabii ki. Bireysel oyuncular atak yönünde oynarlar. Bununla ilgili detaylara da daha sonraki videolarda değineceğiz. Kısaca yaptıklarımızı özetleyecek olursak oyunu indirdik ve kurduk. Üyelik oluşturup oyuna giriş gerçekleştirdik. Kısaca karakterleri tanıdık. En sık kullanılan yer yön tuşları WASD ve ok tuşlarından oluşmaktadır. Genel olarak karakterimizi yönlendirdiğimiz tuşlar mouse üzerindeki tuşlardan oluşmaktadır. Sol tik ile karakterimize yön verebilir. Sağ klik ile herhangi bir NPC'nin üzerine giderek menüyü açabiliriz. Ayrıca sağ kliğin tek bir özelliği daha mevcut. Bu da skill'leri daha kolay kullanmamızı sağlayan bir özellik. Herhangi bir pot veya yeteneğimize sağ klik alarak şu şekilde işaretliyoruz. İşaretlediğimiz skill'i 2 kere sağ kliğe basarak tekrardan kullanabiliriz. Onun dışında mouse üzerindeki top tuşunu kullanabiliriz. Ekranımızın 180 derece dönmesini sağlamaktadır. Bu da velev ki bizi bir rakip kovalıyor, dönüş sağlayıp bu top sayesinde bizi kovalayan rakibi rahatlıkla izleyebiliriz. Topun bir diğer özelliği ise yakınlaşıp uzaklaşmaktır. Bunun dışında en çok kullandığımız tuşlar Q veya Z tuşu bize en yakın olan rakibi seçmemizi sağlayacaktır. Bunu isterseniz Q, isterseniz Z tuşuyla
tuşuyla yapabilirsiniz. R tuşumuz otomatik atak tuşumuzdur. Seçtiğimiz bir rakibe R bastığımız zaman düz atak gerçekleştirecektir. Eğer bu rakip uzakta ise mesela şu kuklayı tercih edelim. R'ye bastığımızda karakterimiz uzaktaki rakibe doğru yürüyecek ve vardığında otomatik atak gerçekleştirecektir. En çok kullandığımız tuşlar 1 ve 0 arasındaki tuşları kapsıyor. Bunun sebebi dizdiğimiz skill'leri bu tuşlarla kullanıyor olmamız. Yeteneklerimizi dizdiğimiz barın değişimi F tuşlarıyla olmaktadır. F1, F2, F3, F8'e kadar skill dizebiliriz. Yeteneklerimizin bulunduğu tuş ise K tuşu. K tuşu bizim tüm yeteneklerimizin bulunduğu bir tablo halinde karşımıza çıkıyor. Burada istediğimiz yeteneği skill barımıza tutup götürerek ya da sağ klikle birlikte skill barımıza ekleyebiliriz. Bu sadece pasif skill'ler için geçerli değildir. Pasif skill'ler kıpırdatamaz ve skill bar konulamazlar. Özellikleri zaten sürekli üzerimizde bulunmaktadır. O yüzden bunu ekstra skill bara koyarak kullanmamıza gerek yok. Örneğin buradaki pasif skill'de canımız %30'un altına düştüğünde defansımızı %20 arttırıyor. Ve araya girip bir açıklama gerçekleştirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada oyunu İngilizce olarak oynuyorum. Bunun temel sebebi oyunun ilk çıktığı zamanlarda, ki bilirsiniz Night Online çok eski bir oyun. İlk çıktığı zamanlarda sadece İngilizce dil desteği vardı. Ben dahil birçok oyuncu oyunu İngilizce olarak oynadık ve bu şekilde öğrendik. Sonradan gelen Türkçe dil desteği pek rağbet görmedi. Zaten halihazırda hepimiz İngilizce olarak oynuyor ve öğreniyorduk. Bu yüzden oyundaki birçok terim, item, skill İngilizce olarak kullanılıyor. Sizin de oyununuzu geliştirebilmek için İngilizce oynamanızı tavsiye ederim. Başlarda dilerseniz oyunu daha iyi anlayabilmek ve aradığınızı kolaylıkla bulabilmek için Türkçe oynayabilirsiniz. Ancak oyununuzu geliştirirken muhakkak İngilizce oynamanızı tavsiye ediyorum. U tuşu ise karakterimizi yapılandırdığımız ekranı açıyor. Buradaki tabloda gördüğünüz tüm değerler karakterin özelliklerini yansıtır. STR, Dex, MP, Int atak arttırır. Burada dikkat etmemiz gereken özellikler hangisinin hangi karakterlerde atak arttırdığı. Bunları karakterlerin videolarında detaylıca anlatacağım. HP ise karakterimizin canını arttıracaktır. Burada atağımızı, defansımızı, level'ımızı son seviye 83 level'dır. Burada ise resistlerimiz yani dayanıklılığımız gözüküyor. Defansla arasındaki fark buradaki Fire, Ice, Lighting bahsettiğimiz üzere mage'e karşı olan dayanıklılığımızı temsil eder. I tuşu ise envanterimizi temsil ediyor. Envanterimizde eşyalarımızı koyduğumuz, üzerimize giydiğimiz kıyafetleri görebiliyoruz. Paramızı, gerekli eşyaların tamamını üzerimize alıyoruz. Şu hazine ise VIPkey isimli bir materyali satın aldıktan sonra kullanabileceğiniz ekstra bir bankadır. Yani buradan ekstra bir banka sayfası açılıyor ve üzerinizde bir sayfa banka taşıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi birbirine bağlantılı iki tuştan bahsedeceğim. N ve M tuşları. N tuşu mini haritamız. Yani burada nerede olduğumuzu, nereye gideceğimizi görüyoruz. Ancak genel olarak ben çok kullanmıyorum. M'yi daha aktif kullanıyorum diyebilirim. Burada çünkü tüm haritaları seçebiliyorsunuz. Diyelim ki biz şu anda Moradon haritasındayız. Oyuna ilk başladığınız ve 35. seviyeye kadar kaldığınız haritadan söz ediyorum. Moradon'a tıklayarak Moradon'un tüm yerlerini öğrenebilirsiniz. Daha detaylı açıklaması için buradan herhangi bir NPC'yi seçerek aradığınızı kolaylıkla bulabilirsiniz. Aynı şey canavarlar için de geçerli. Diyelim ki bir görev aldınız. Görev size 10 tane vulkan kesmenizi istiyor. Tıklayıp yerine rahatlıkla bulabilir ve oraya doğru yürüyebilirsiniz. Bu da yerimizi bulmamız konusunda bize oldukça avantaj sağlıyor. Yeni başlayanlar için bulunmaz bir nimet. Çünkü haritanın hiçbir yerindeki karakterlerin yerini bilmeyeceksiniz. Bu yüzden en çok kullanacağınız tuşlardan birisi sizin başlangıçta M olacaktır. Son olarak ekranımızdaki birkaç tane kısa yolu sizlere izah etmek istiyorum. Öncelikle en sol kısmında bulunan ev işareti Town bizi bulunduğumuz şehrin merkezine gönderiyor. Şu anda biz Moradon haritasındayız ve Moradon'un merkezine Town'a basarak gidebiliyoruz. Burası zaten oyuna başladığınız zaman da ilk doğacağınız yer olacak. Envanterimizi I harfiyle de rahatlıkla açabiliyorduk ancak ikinci tuşa tıklayarak I'yi açabiliriz. Aynı şekilde U, K harfleri de burada ayrıca bulunuyor. Bir diğer tuşumuz ise Trade tuşu. Bu alışveriş sırasında bir şey almak, satmak ya da takas etmek istediğiniz zaman kullanacağınız bir tuş. Muhataba tıklıyoruz ve ondan sonra Trade'e tıklıyoruz. Ekranda bu tarz bir şey beliriyor. Ardından kabul ettiğinde bir Trade ekranı açılıyor. Trade edeceğimiz yani takasla alışveriş yapacağımız şeyi buraya ekliyoruz. Trade'i kabul edip onayladıktan sonra bu eşya rakibimize gidiyor. Öncelikle de şuna değinmek istiyorum. Bu seri Night Online ile ilgili hiçbir soru işareti kalmayana kadar devam edecek. Ve öğrenilmesi gereken ne varsa hemen hepsini işleyip o şekilde ancak sonlandıracağız. Ardından tabii ki yeni seriler yapmaya da devam edeceğiz. Yeni içerikler üreteceğiz. Yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Olumlu ve olumsuz tüm yorumları özellikle takip edeceğim ve olabildiğince sizlere cevap vermeye çalışacağım. Sadece videolarda değil, videoların alt kısmında da sizlere yardımcı olmak istiyorum. Sorabileceğiniz en basit soruya kadar destek olmaya çalışacağım. Night Online'a yeni başlayanlar
Ekranlar serimizin ilk bölümünün sonuna geldik. İlk bölüm biraz teknik bilgilere değindiğimiz için, ekranları kontrol ettiğimiz için birazcık sıkıcı oldu. Ancak elimden geldiğince eğlendirmeye çalıştım. Bundan sonraki bölümler konu itibariyle de daha akıcı ve daha eğlenceli olacaktır. Umarım memnun kalmışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın dostlar.